Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videoda sizleri evrak süreci hakkında bilgilendirmeye çalışacağım. Bu haftaki videoyu Instagram'da bir anket yaptım ve oradaki oylara göre belirledim bu konuyu. En çok oyu alan bu oldu. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Arada böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Yine aşağıda Instagram hesabım var. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izliyorsanız zaten Erasmus hakkında çok az da olsa bir fikriniz vardır. Nasıl bir şey olduğuna dair. O yüzden çok temelden başlamayıp biraz daha evrak sürecine yoğunlaşmaya çalışacağım bu videoda. Öncelikle üniversitenizin uluslararası ofisini takip edin ve orada yayımlanan duyurulara bakın. Zaten gerekli her şeyi size orada anlatacaklar. Ayrıca size bir danışman hoca atayacaklar ve sizin sorularınızla o ilgilenecek. Ama ben bu videoda kendi Erasmus deneyimimde neler yaptığımla ilgili şeylerden bahsetmeye çalışacağım. Benim üniversitem Erciyes Üniversitesi'ydi ve Erciyes Üniversitesi'nde Erasmus başvurusu yapabilmek için Ganonuz 2.20'nin üzerinde olması gerekiyordu. Eğer Ganonuz 2.20'nin üzerindeyse başvuru yapabiliyorsunuz ve daha sonra bir test sınavına giriyorsunuz. Bu test sınavında yine gramer, reading gibi konulardan sorumlu oluyorsunuz. Sınav çok kolaydı veya çok zordu diyemeyeceğim. Ortalama düzeyde bir sınavdı. Ben hazırlık okuduğum için biraz daha rahat geçti diyebilirim. Eğer bu sınavı geçerseniz listening ve speaking sınavlarına girmeye hak kazanıyorsunuz. Ve yine onları da geçerseniz süreç ilerlemeye devam ediyor. Ama Erciyes Üniversitesi'nin işleyişi bu şekilde. Sizin üniversitenizde işleyiş farklı olabilir. Bazı üniversitelerde essay yazdıranlar da oluyormuş. Bunu siz yine kendi fakültenizin uluslararası ofisiyle görüşerek öğrenebilirsiniz. Bu test ve listening sınavını bir şekilde geçtiğinizi varsayalım. Speaking sınavına girdiniz. Speaking sınavında genelde zorlananlar oluyor. Bunu çok duyuyorum. Ama çok dört dörtlük bir konuşma beklemiyorlar zaten sizden. Genelde kendinizi tanıtıyorsunuz, öyle başlıyor. Kendinizi tanıttıktan sonra hangi bölümü okuyorsunuz, ileride bu mesleği yapmayı düşünüyor musunuz veya nasıl bir meslek hayal ediyorsunuz, gideceğiniz ülkeye gittikten sonra orada ne yapacaksınız, nasıl birisiniz, sıcakkanlı mısınız, bu gibi sorular ve bunları açmanızı istiyor sizden. Mesela bana bir soru gelmişti. Diyelim ki yurt dışındasın ve kayboldun, ne yapacağını bilemiyorsun. Böyle bir durumda ne yaparsın diye sormuştu. Yine böyle sorular da gelebiliyor. Bunlara soğukkanlı bir şekilde ve basit bir şekilde bile cevap verseniz yetiyor zaten. Speaking sınavını çok abartmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. Ki zaten test sınavını ve listening'i geçmişsiniz. Bu yüzden speaking sınavını da geçersiniz diye düşünüyorum. Tüm bu sınavları geçtikten sonra danışmanınız size bir mail atıyor. Kendi üniversitenizdeki danışmanınız ve aynı zamanda gideceğiniz ülkedeki üniversitenin danışmanı da size ulaşıyor mail yoluyla ve gerekli prosedürleri, evrakları size anlatıyorlar. Karşı kurum yani gideceğiniz üniversite size bir kabul mektubu gönderiyor ve evrak süreci bu şekilde başlıyor. Benim üniversitem yani Erciyes Üniversitesi şu belgeleri istemişti. İngilizce transkript, learning agreement, bunu bütün üniversiteler istiyor diye biliyorum. Aynı zamanda karşı üniversite benden bir de dil belgesi istemişti. Bu da B1 seviyesinde olmalıydı. B1 seviyesinde eğer bir belge gösteremiyorsam beni bir sınava tabi tutuyorlar ve karşı üniversitedeki kişiyle yüz yüze konuşuyorsun diye biliyorum. Ama ben hazırlık okuduğum için hazırlık belgemi gösterdim. Daha sonra kendi üniversitem akademik tanınma formu istedi. Bu formda kendi üniversitemden aldığım dersler bulunuyor ve karşı kurumdan alacağım dersler bulunuyor. Bunları eşleştiriyorsunuz. Yine Learning Agreement'ta da aynı şeyi yapıyorsunuz. O yabancı dil oluyor ve karşı kuruma gönderiyorsunuz onu. Bu ilk bahsettiğim yani akademik tanınma formunu kendi fakültenizin Erasmus koordinatörüne sunuyorsunuz ve o da fakülte yönetimine sunuyor. Size bir karar çıkıyor orada. Bunun amacı da şu: kendi üniversitenizdeki derslerle karşı kurumdaki dersleri eşleştirmek ve Türkiye'ye döndüğünüzde o derslerden geçtiyseniz geçmiş sayılmak. Yine bu belgelerin nasıl doldurulduğunu danışmanınız size mutlaka anlatacaktır. Çok zorlu bir süreç gibi görünüyor başta. Çünkü bir sürü belgeyle uğraşıyorsunuz. Hatta bazen pes etmeye bile yaklaşıyorsunuz ama sonunda tüm bu evrak işleri bittiğinde çok rahatlamış hissediyorsunuz ve gideceğiniz ülkeye gittiğinizde buna değeceğini bilin. Daha sonra gideceğiniz ülkedeki kurum size bir arabuluculuk mektubu gönderiyor. Aynı zamanda bu arabuluculuk mektubunun yanında bir de EPIS System Number veriyor size. EPIS numarası. Bu EPIS System Number'ı mutlaka bir yere not edin. Çünkü o size lazım olacak vize başvurusunda. Vize başvurusunda hangi belgeler gerekiyor diye genel bir sıralama yapamayacağım. Çünkü her ülkeninki değişiyor elbette. Bunu da yine gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan öğrenebilirsiniz. Zaten maddeler halinde
sıralamış oluyorlar. Bir de pasaport olayı var. Eğer daha önce pasaport çıkartmadıysanız nüfus müdürlüğüne gidip rahatça pasaportunuzu alabilirsiniz. Ama öncesinde bir defter bedeli ödemeniz gerekiyor. Bir de harç olayı var ama öğrenci olduğumuz için biz harç ödemiyoruz. Ve pasaportu da bordo pasaport olarak alıyorsunuz. Yine pasaport başvurusunda neler gerekiyor onları da nüfus müdürlüğünden öğrenebilirsiniz. Çok bir şey istemiyorlar zaten, bir fotoğraf istiyorlar diye hatırlıyorum. Yine siz kontrol edin gitmeden mutlaka. Ben vize başvurumu şu şekilde yapmıştım. VFS Global diye bir şirket var. Buradan yapabiliyorsunuz vize başvurunuzu. Bu bir şirket, aynı zamanda konsoloslukla da anlaşmalı bir şirket. Zaten VFS Global sitesine girdiğinizde de yine gerekli belgeleri, evrakları görebiliyorsunuz. Onlarla iletişime geçerek neler istediklerini net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Sürekli değişebiliyor çünkü bu belgeler. O yüzden net bir şey söylemem doğru olmaz. Bir de uçak bileti olayı var. O da şu şekilde oluyor. Uçak biletini vize başvurusunda istiyorlar. Ama bunu rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ücretli rezervasyon yapanlar da var, ücretsiz yapanlar da var. Ben turna.com'dan ücretsiz yaptırmıştım. Tam vizeye gideceğim günün sabahı almıştım uçak bileti rezervasyonumu. Ve bir gün sonra rezervasyon bitmişti. Yani sırf göstermelik olarak yapıyorsunuz rezervasyonu. Sonradan gideceğiniz tarihleri değiştirebilirsiniz. Yine bu ücretsizdi tamamen. Amaç sadece ülkeye gideceğinize dair bir belge sunmak, bir uçak bileti göstermek. Sonra yine hangi tarihte istiyorsanız uçak biletinizi o tarihte alabilirsiniz. Bir de seyahat sigortası var. Ondan da bahsedeyim kısaca. Ben seyahat sigortamı vize başvurusu yaptığım yerde yaptırdım. VFS Global'de. Orada sigorta yaptıracağınız belli bir bölge vardı. Ve sigortamı 61 euroya yaptırdım diye hatırlıyorum. Benim sigortam Covid'i kapsamıyordu. Ama Covid kapsamlı istiyorsanız bu da 81 euroydu. Yine bu fiyatlar hala aynı mı bilmiyorum. Bunları kontrol edebilirsiniz VFS Global'den. Vize başvurumu bu şekilde yaptım. Daha sonra belgelerim onaylandıktan sonra beni mülakata çağırdılar. Bu mülakatta İngilizce oluyor ve konsolosluktaki biriyle görüşüyorsunuz İngilizce olarak. Karşınızda yabancı birisi oluyor. Bu mülakat biraz formalite diyebiliriz. Sizden gideceğiniz ülkeye niye gittiğinizi öğrenmeye çalışıyor. Halbuki zaten biliyorlar Erasmus öğrencisi olduğumuzu. Ama yine de yapıyorlar bu mülakatı. Bu mülakatta da yine kendimden bahsetmemi istedi benden. Daha sonra hangi bölümü okuduğumu sordu. Neden Litvanya'yı seçtiğimi sordu. Daha sonra bu bölümden mezun olduktan sonra ne yapacağımla ilgili şeylerden bahsetmemi istedi. Ve Litvanya'da nerede kalacağımı sordu. Ve bir de Litvanya'dan Türkiye'ye döndükten sonra neler yapacağımla ilgili şeylerden konuştuk. Yaklaşık yarım saat falan sürmüştü. Benimki biraz uzun sürmüştü. Ama karşıdaki çok az da olsa Türkçe biliyordu. Bir sıkıntı olduğunda Türkçe olarak da anlattı bana. Yani o konuda sıkıntı yaşamazsınız diye umuyorum. Genel olarak tüm bu vize sürecine en az bir ay ayırın derim. Çünkü uzun süren bir süreç bu. Belgelerinizi zamanında teslim etseniz bile bir eksiklik olabiliyor veya mülakata geç çağrılabiliyorsunuz. Bunları yeniden düzenleyip göndermeniz zaman alabiliyor. Yani bir ayınızı mutlaka vizeye ayırın derim. Benim genel olarak ilk başvurudan vize elime gelene kadar ki olan süreç bir ay falan sürmüştü. Vizenizi hallettiniz diyelim. Daha sonra bunu danışmanınıza söylüyorsunuz ve size hibe belgesi hazırlıyor. Yani Litvanya'ya gittikten sonra size verilecek olan hibenin işlemleri başlıyor bundan sonra da. Genellikle hibe geç yattığı gibi sıkıntıları olanlar oluyor. Bu da şeyden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Vize başvurusunu biraz geç yapanlar oluyor veya evraklarını geç teslim edenler oluyor veya üniversitede süreç yavaş ilerleyebiliyor. Bu yine her üniversiteye göre değişiyor. Ama vize genelde bir ay sonra yatıyor, bir hafta sonra yatıyor diyemem. Benimki evraklarımı teslim ettikten sonra bir hafta içinde yatmıştı, hatta bir hafta bile sürmemişti. Bize Litvanya için aylık 300 Euro'dan hesapladılar ve hesabımıza 966 Euro yatmıştı tam olarak. Bu 966 Euro hibenin %60'ı. Bu para Litvanya'dayken elimde oldu. Geri kalan kısmı ise Türkiye'ye döndüğümde yatacak hesabıma. Yani size hibenin belli bir kesimini yatırıyorlar. %60 veya %70 değişebiliyor. Bazı üniversiteler %80'ini bile yatırabiliyor. Geri kalan kısmını da Türkiye'ye döndüğünüzde alıyorsunuz. Bu biraz saçma bir olay. Tabii buna da hazırlıklı olmanız lazım. Yanınızda mutlaka bir miktar para götürmeniz gerekiyor. Çünkü hibe tamamen yetiyor diyemeyiz. Çünkü hibeniz tamamen yatmıyor ve o yüzden yetebilir veya yetmeyebilir diyemem. Ama genel olarak yetmiyor diye düşünebilirsiniz ve siz kendiniz mutlaka yanınızda belli bir miktar para götürün. İşinizi garantiye alın derim. Daha sonra hibe belgeniz de tamamlanıyor
ve artık gideceğiniz ülkeye nihayet ulaşmış oluyorsunuz. İşin en güzel tarafı bu ve artık rahatlıyorsunuz bu evrakları tamamladığınız için. Çünkü gerçekten çok zorlu bir süreç bu evrak süreci. Bir de bizim dönemimiz biraz şanssız bir dönem oldu. Normalde Erasmus öğrencileri vize alırken harç ödemiyorlardı. Ama ilk defa bizle başladı bu ve 120 euro vize harcı ödemek zorunda kaldık. Bu gerçekten biraz zorladı bizi. Bunun dışında VFS Global'e 100 TL verdim. Sigortama 61 euro verdim. Ve yine vizemin kargoyla evime ulaşması için de 10 euroluk bir ücret ödedim. Sonra vize sürecinizi hallediyorsunuz bir şekilde ve vizeniz elinize ulaştığında artık uçak biletinizi de istediğiniz tarihlere göre ayarlıyorsunuz ve gideceğiniz üniversitedeki akademik takvime göre uçuşunuzu ayarlıyorsunuz. Bir de çok küçük bir detay var, ondan da bahsedeyim. Yurt dışına çıkarken havaalanından yurt dışı çıkış pulu gibi bir şey yatırıyorsunuz. Bu da küçük bankamatik tarzı yerler var, oradan yatırabiliyorsunuz bunu. Onun ücreti de 30 TL veya 60 TL'ydi, tam hatırlayamadım şu an. Ama videoyu editlerken buraya bir yere yazarım zaten. Daha sonra artık derslerinizle uğraşmaya başlıyorsunuz. Buradaki açılmayan dersler yerine yeni dersler seçiyorsunuz. Ve bu dersleri değiştirmeniz için size gittiğiniz üniversitedeki danışmanınız ulaşıyor. Bu süreçte çok uzun süren bir süreç değil. Basit bir süreç. Bunu da halledersiniz. Genel olarak bahsedeceklerim bu kadardı. En çok zorlanacağınız süreç evrak toplama süreci. Buna katılıyorum kesinlikle. Onun dışında yine vize süreci de biraz uğraştırıyor. Ama gideceğiniz ülkeye gittiğiniz zaman hepsi geride kalıyor ve bir anlamda rahatlıyorsunuz. Benim evrak sürecim bu şekildeydi. Umarım biraz yardımcı olmuştur size. Ama söylediğim gibi her üniversitede süreç farklı işlediği için ben kendi sürecimi anlattım ve bu sizde farklılık gösterebilir. O yüzden en iyisi danışmanınızla görüşmek. Zaten sürekli iletişim halinde olacaksınız ve mailden haberleşeceksiniz muhtemelen. Tek verebileceğim tavsiye, çekinmeyin. Mutlaka anlamadığınız bir şey olursa hem Türkiye'deki Erasmus koordinatörünüze hem de gideceğiniz ülkedeki koordinatöre yazın. İngilizceniz iyi veya kötü olabilir. Mutlaka yazmaktan çekinmeyin. Genellikle sıcakkanlı yaklaşıyorlar ve anlamadığım şeyler olduğunda yazmıştım. Gayet iyi de dönüşler aldım. Erasmus'u herkese tavsiye ederim. Mutlaka aklınızın bir köşesinde varsa hiç tereddüt etmeden yapın derim. Gideceğiniz ülke hiç fark etmiyor. Sonuçta Avrupa'nın bir ülkesine gidiyorsunuz ve elinizde bir Schengen vizesi oluyor. Bununla diğer Avrupa ülkelerini görme şansınız oluyor. Tabii şu an Covid olaylarından dolayı biraz şanssızız biz. Çünkü her ülke kendi negatif testini istiyor ve başka testler de isteyebiliyor. O yüzden şu anlık Litvanya içinde gezmeye çalışıyoruz. Ben Haziran ortasına kadar buradayım, Klaipėda'dayım. Eğer sorularınız olursa burayla ilgili veya anlattığım şeylerle ilgili bana yine yorumlar kısmından da yazabilirsiniz, Instagram hesabımdan da yazabilirsiniz. Açıklama kısmında gerekli bilgileri bulabilirsiniz. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda Erasmus hakkında farklı konularla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.